Arkadaşlar merhaba tekrar. Aktif dinleme, etkin dinleme konusunda bu üçüncü videomuz olacak. Önceki videolarda bahsettiğim gibi derin bir konu. Tek seferde ya da 10 dakikada anlatılacak bir konu olmadığı için 3 ayrı videoda anlatıyoruz. Peki şimdiye kadar bir özet yaparsak dinlemenin ne olduğunu, aktif dinlemenin tanımlarını yaptık. Yanlış dinleme örnekleri, doğru yani aktif dinleme örnekleri verdik. Temel özelliklerinden bahsettik aktif dinlemenin. Buraya kadar geldik. Buradan sonra biraz daha somutlaştıralım konuları. Biraz da dünyamıza doğru çekelim. Mesela aktif dinleme ifadeleri ne olabilir? Mesela şu olabilir. Anlattıklarına, karşıdaki kişinin anlattıklarına açıklık getirmesini istemek. Nasıl bir ifade kullanırız? Pardon ya, şu söylemek istediğin şeyi tam anlayamadım. Bir kere daha açıklayabilir misin? Ya da yani demek istiyorsun ki, bu da karşındaki sözleri, karşındaki kişinin söylediği sözleri yorumlamak, değerlendirmek ya da başka türlü ifade etmek. Yani demek istiyorsun ki sen şuradan şuraya gitmenin daha hızlı olacağını düşünüyorsun. Bu tamamen bir örnek. Duygularını yansıtmak. Karşı tarafın, konuşmacının konuştuğu esnadaki açığa vurduğu duyguları tekrar ona yansıtmak. Yani şöyle bir ifade. Kendini sıkıntıda gibi mi hissediyorsun? Kendini o zaman çok mutlu hissediyorsun şu anda. Bu anlattıklarından şunu anladım. Bu konu seni biraz üzmüş gibi. Böyle mi hissediyorsun? Duyguyu yansıtmak. Ben senleyim. Senin duygunu da anlıyorum. Sadece anlattığın şeyi değil, verdiğin mesajı değil, aynı zamanda hissettiklerini de hissediyorum ve anlıyorum, o karşı tarafa aktarıyorum. Fikir ve duyguları özetlemek, ifade şu. Şu ana kadar anlattıklarından şunu anlıyorum ki aslında konunun özü buymuş, örnek. Şu ana kadar söylediklerinden anlıyorum ki bu bahsettiğin konudan anladığım şu ki nokta nokta. Bunlar genel aktif dinleme ifadeleri arkadaşlar. Bir örnek, mesela bir iki örnek şöyle yapabiliriz. Mesela bir müşteri hizmetleri temsilcisi karşısındaki muhatabın hala dinlediğinden emin olmak için müşterinin problemini tekrarlar. Müşteri anlattı ya. Benim internet bağlantımda şöyle bir sorun var. Müşteri hizmetleri konuştu. Hala dinliyor mu? Ne yapar? Sizin probleminiz şöyleydi değil mi? Evet ya da hayır. Acaba aktif dinliyor mu beni? Dinliyor mu? Mesela bir satışçı müşterilerinin sattığı ürünlerle ilgili kötü tecrübelerini bu tecrübeler hakkında konuşmaya teşvik etmek için başını sallayıp demek size verdiğimiz üründe problem oldu. Başını sallıyor. Anlıyorum. Yani sen kötü bir tecrübeyi aktarıyorsun benim sana sattığım bir ürünle ilgili ve ben seni bu konuda sonuna kadar dinliyorum. Anlıyorum. İfade baş sallama. Anlıyorum demek. Mesela bir lider ya da yönetici çalışanının bir konuda bir katkı vermek istediğini hissediyor. Ama
Çalışanı biraz tedirgin davranabilir. Yani bunu söylemekte, ifade etmekte çekingen davrandığını fark ediyor. Ve ona bir küçük gülümsemeyle teşvik ediyor söylemesine. Güven veriyor. Nemrut gibi durmak var. Adam zaten anlatamayacaktı. Korkuyor söylemeye. Bir de sen böyle durursan en küçük olan bir güveni de zaten gitti. Dolayısıyla küçük bir gülümsemeyle bağ kuruyorsun, güven kuruyorsun, teşvik ediyorsun. Söyle gibi. Aktif dinleme becerilerine birkaç şöyle de örnek verebiliriz. Bu daha sözel, verbal diyoruz. Şöyle olabilir. Mesela konumuz şu, bir pazarlama yöneticisi var. Çalışanının karşılaştığı bir sorunu ele almak için onu aktif dinleyecek. İlk adım yansıt ve netleştir. Yani büyük video konu bu. Yani büyük video dosyalarını desteklemediği için artık müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayamayan mevcut pazarlama sürecinden mi bahsediyorsun? Yani artık pazarlama süreci değişiyor ve müşteri ihtiyaçlarını bu yaklaşımı artık kurtarmıyor, desteklemiyor, yetmiyor. Ama lideri şunu yapıyor çalışanına. Artık bu dosyalar çok büyüdüğü için bu pazarlama sürecimiz yetersiz kalıyor. Bunu mu demek istiyorsun? Yansıttı ve netleştirdi. Diğer adım açık uçlu sorular sormak. Haklısın. Pazarlama sürecince bazı ince değişimler yapmak faydalı olacak gibi. Peki önümüzdeki 6 ayda ne gibi değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorsun? Nasıl olmalı sence? Önümüzdeki 6 ayda, 3 ayda, 1 yılda neyi değiştirmeliyiz? Bakın aktif dinleme örneğinde sorular sorarak karşı tarafı fikrini beyan etmeye teşvik ediyorum. Değerlisin, fikrin de senin gibi değerli. Korkmadan söyle demek bu. Pazarlama sürecinde ince değişimler yapmak istiyorsun. Peki ne gibi değişiklikler olmalı sence? Diğer bir adım kısa ve olumlu cümleler kurmak. Anladım. Evet. Mantıklı. Aktif dinliyorum seni. Empati ve şefkat göstermek. Gerçekten bu meseleyle uğraşmak hiç kolay değil. Sana yardımcı olabileceğim bazı yollar bulmak adına birlikte çalışalım mı? Bak, empati duyuyorum. Kendimi senin yerine koyuyorum. Evet, bu meseleyle uğraşmak hakikaten kolay değil. Anlıyorum seni. Zor. Ve yardımcı olabileceğim noktalar hakkında beraber çalışalım mı? Şefkat de var. Birliktelik var, işbirliği teklifi var. Tamam. Bu sözel becerilere örnekti. Bir de beden diliyle aktif dinleme becerilerine örnek verelim. Gülümseme dedik. Tamamen beden dili. Mesajların doğru alındığını yansıtır. Gülüyorum. Doğru alıyorum mesajını. Endişe etme. Konuşmacının güvende olduğunu hissettiriyorum. Bakın bir bağ kuruyorum. Bir pozitiflik oluşturuyorum. O anlatıyor, ben gülümsüyorum arada bir. Yani karşındaki kişinin maske takmadan konuşmasını sağlıyorum. Çekinecek bir şey yok, korkacak bir şey yok. Ne hissediyorsan anlat demek bu.
Göz teması kuruyorum. Konuşmacıya saygı göstermenin en etkin biçimi göz temasıdır. Asla ayırmayın. Dinlerken göz temasını ayırmayın. Çok zorunlu durumlar dışında. Duruşlar ve jestler. Peki. Dinleyicinin sözünü kesmeden verdiğin sinyallerdir. Tamam mı? Sözelde ne vardı? Pardon, bir saniye, izninle bir özetlemek istiyorumdu. Söz. Burada sözünü bölmeden sadece vücut dilimle gösteriyorum. Sinyaller veriyorum. Ben seni dinliyorum. Hiç merak etme. Dikkat gösterme. Konuşmacının dikkatinin dağılmaması için evvela dinleyicinin kendi dikkatinin dağılmaması esastır. Ben pür dikkat sendeyim, seni dinliyorum. Benim dikkatim dağıtacak çok etken var. Telefon çalıyor, mail geliyor, kapıdan biri bir şey söylüyor. Öncelikle benim dikkatimin dağılmaması lazım ki sen konuşurken senin dikkatini dağıtmayayım. O yüzden sendeyim. Başka şeylerle ilgilenmiyorum. Şu an sendeyim. Eğer ki arkadaşlar o anda yapmanız gereken önemli bir konu varsa dinliyormuş gibi davranmayın. Konuşmacıya şunu söyleyin. Pardon, bana bir dakika izin ver lütfen. Tamam mı? Şu işimi bitireyim, ben seni dinleyeceğim. Ben sıklıkla bunu uyguluyorum arkadaşlar. Gerçekten dinliyormuş gibi yapmaktansa izin ver, bir saniye bekle, şu işimi bitireyim, ondan sonra sendeyim. İşimi bitiriyorum ve diyorum ki şimdi dinliyorum seni. Çok etkili. Peki artık konumuzu toparlayacağız. Son bir şekilde bitirelim. Bunu satıcı ve müşteri arasındaki ilişkide nasıl oluşturabiliriz? Şimdi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Daha doğrusu başka videolarda bir müşteriye gitmeden önce bir ön hazırlık yapmak, müşteriye gittiğimde açılış ve amacımın ne olduğunu ortaya koymak, istek ve ihtiyaç analizi, yani biz buna probing diyoruz. Müşterinin ihtiyacını doğru anlama, doğru analiz etme. İşte burada aktif dinlemenin önemi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir sor, 3 dinle. Bir sor, 5 dinle. Bu ihtiyaç analizinde, yani ne üretiyorsun, nerede üretiyorsun, hangi ürün, kapasiten ne, bu soruların hepsi, ben orada bir ihtiyacı görmem lazım. Bunu ortaya çıkarmak için bu soruları sormaktayım karşı tarafa. Ya da müşterinin yaptığı işi doğru anlayacağım ki doğru çözüm önereceğim. Dolayısıyla burada soru sormak, ama soru sor, ondan sonra dinle. Çünkü müşteri sana konuşurken birçok sinyal verecek. Şunu üretiyorum böyle ama şöyle problemler oluşuyor, böyle kesikli oluyor, böyle. Sen onlara yakalaman lazım. Sen sık bir şekilde konuşursan ne olur? Müşterinin söylediğini dikkatli dinleyemezsin ve orada anlaman gereken noktaları, hassas püf noktaları kaçırırsın. Tamam mı? O yüzden dinleme, aktif dinleme müşteri ziyaretinde, satış prosesinde en önemli şeylerden bir tanesi. Doğru dinle, aktif dinleyerek soruyu keşfet. Aynı deminki örnekler gibi. Özetle, doğru anladın mı? Açık uçlu sorular sor, kapalı sorular sor. Yani cevabı evet hayır olabilecek ve sorular sor. Kontrolü eline al ve artık önereceğin çözüme doğru müşteriyi çek. Tamam. O yüzden aktif dinleme, doğru dinleme müşterilerinin ihtiyaçlarını belirlemede, keşfetmede, analiz etmede en önemli unsur. O yüzden dedik ya, geleneksel satışta hep konuşan
Satıcı ön planda. Böyle şöyle benim ürünüm şöyle koşuyor, böyle zıplıyor. Geçti, bunlar tarih. Tarih oldu. Artık ne var arkadaşlar? Danışman satıcı var. Bir soracak, bir konuşacak, 3 dinleyecek. Bir soracak, 5 dinleyecek. Ta ki çözüme kadar. Çözüm önerisine doğru çözümü keşfedene kadar. Tamam? Burası çok önemli. Aslında bu konu tabii ki daha da uzayabilir. Bunun evde eşlerle olan örnekleri var ve çocuklarımızla olan örnekleri var. Belki ileriki günlerde bir video daha ekleyebiliriz bu konuyla ilgili. Aslında aktif dinlemeyi şöyle bir özetleyebilelim. Temel noktaları. Bir kere yargılamaktan kaçınıyoruz. Aktif dinleyicinin misyonu konuşmacının bakış açısını dinlemek, anlamak ve saygı duymaktır. Bu yüzden karşındakinin konuşurken sözünü kesmeyin. Gereksiz yere kesmeyin. Ve karşınızdaki konuşurken kendi fikrinizi açıklamaya çalışmayın. Ha ben de böyle yapmıştım, ben de aslında benim de ya adam kendi derdini anlatıyor. Senin derdini dinlemek gelmemiş. Adam kendi derdinin anlaşılmasını bekliyor. Diğer insanların sözlerini kesmek zaman kaybına sebep olur. Ve verilen mesajın tamamını anlamayı sınırlar, zayıflatır. Sohbeti değerlendir. 2 numara değil, sohbeti değerlendir. Konuşma bittikten sonra aktif dinleyicinin herhangi bir hata olup olmadığını veya hikayede hangi mesajların olduğunu görmek için konuşmayı yeniden değerlendirmesi icap edebilir. Bunları anlattım, bunları konuştuk. Ben bunları anladım, bunları hissettim. Teyit ettirmek. 3 numara, dinlemeye odaklan. Kafanda bir şeyler kurma. Bazen konuşmacılar kendilerini dinlemek için birine ihtiyaç duyarlar sadece. Yani sadece dinlenmek isterler. Birisi beni dinlesin, anlasın isterler. Tamam? Dinlerken illa bir çözüm bulmak zorunda değilsiniz. Yani karşıdaki kişinin bir derdi var, size anlatıyor. Bazen hiçbir çözüm sunma. Dinle sadece, çünkü karşındaki adam senden hiç çözüm beklemiyor. Anlaşılmayı bekliyor, dinlenilmeyi bekliyor, önemsenmeyi, değer verilmeyi bekliyor. O yüzden sürekli beynini ben bu adama ne söylesem, hangi çözümü bulsam diye düşünme. Meşgul etme kafanı. Doğru dinleyemezsin. Ve en sonuncusu ve en özellikli, beden dilini kullan. Beden ve yüz ifadeleri dinleyicinin konuşmaya dikkat edip etmediğini gösterir. Ben seni önemsiyor muyum? Sana değer veriyor muyum? Seni doğru dinliyor muyum? En iyi gösteren şey beden dilidir ve yüz ifadeleridir. Neydi? Aktif bir dinleyici dinlerken aralarda başsallar. Söz olarak evet anladım, öyle mi der. Arada durup izin isteyerek özetler. Yani demek istiyorsun ki şuraya kadar anlattıklarından benim anladığım şu ki gibi özetler. Aktif dinlediğini. Bu arkadaşlar hiçbir şey kalmadıysa aklımızda, önemli olan şu. Aktif dinlemek konuşanı değerli hissettirir. Tamam? Değerli hissettirir. Bir insana değer vermek çok başka bir şeydir. İş yerinde, çözümlerde, bir projede, işbirliği yaptığınız insanlarla maksimum verimi elde etmek için doğru iletişimde bulunmanız lazım. Doğru iletişiminde, etkin iletişiminde en iyi yolu aktif dinlemektir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu konuyu 3 videoda anlattık. Yorumlarınızı bekliyorum. Tartışalım. Kanala abone olmayı unutmayalım.
Beğenmeyi de unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.